Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber banyo tasarlayacağız. Bu ayrı bir seri olarak başlayacak. Bu seride de her zamanki gibi yine modellerimizi web sitemize koyacağız. Açıklama kısmında sitenin linkini koyacağım. Oradan indirebileceksiniz bu modelleri ve sahneyi direkt indirebileceksiniz. Şöyle ben bir AutoCAD'de çizim yaptım. Onu da hemen importlayalım. Onun üstünden de konuşalım. Şöyle import diyorum. Geldim hemen şurada banyo dedim. Banyo. Bunu ben santimetre olarak çalıştığım için santimetre, şurası pasifse siz de şu şekilde aktif yapabilirsiniz. Ve santimetre dedim, okey dedim ve projem geldi. Hemen şöyle tarif edeyim. Zaten görüldüğü gibi çok basit. Girişimizi yaptık. Lavabo, klozet ve duş. Şu açıdan bir render almayı planlıyorum. Ee, Belli başlı aksesuarları, duşu falan böyle hazır model kullanacağız ama tasarımımızı biz kendimiz yapacağız ve farklı eklentiler kullanacağız ve bunları da zaten arkadaşlar hepsi web sitemde var. Açıklama linkinden bakıp oradan hem web siteme hem yaptığım ürünlere hem de diğer ürünlerin, sahnelerin modellerine ulaşabilirsiniz. Böyle aldıktan sonra hemen şöyle bir hızlı giriş yapalım. Şöyle biraz kenara kaydıralım. Böyle ortalayalım ya da. Bunu aldıktan sonra hemen geldik projemizin dış duvarını tuttuk. Modify listeden extrude'umu verdim. Extrude'u verdikten sonra işte ne yapalım? 2.10 verelim buraya. Bu tabii ki siyah. Tamam. Şöyle Alt X yapalım. Şöyle görünsün şu an. Sonra geldim. Ne yapıyorum? Bir zemin çiziyorum. Zemini de plane ile çizeceğim. Geldim. Tam şöyle içten tutup iç duvardan iç duvara getirdim. Sonra bu plane'ime modify listeden hemen floor generatör atıyorum. Bu floor generatör de yine web sitemde var. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun ölçülerini biz kaça kaç seramik kullanacağız. Ben burada zaten birkaç tane şöyle göstereyim. Seramik indirdim. Bunları kullanacağım. Mesela zeminde 60'a 60 demişim. Öyle bir seramik bulmuşum. Normal Google'da bulduğum seramik. Buraya 60'a 60 yazdım. Sonra şu %20'yi sıfırladım ki tam sıfır olsun. Okey. Sonra burada derz boşlukları var ama tabii ki gördüğünüz gibi aşağısı da görünüyor. Biz bunu şuradan şöyle biraz düşürüp şunu da şunu kapattım. Okey. Şöyle geldim tekrardan. Diğerlerini sakladım. Sadece seramiğime bakıyorum. Şimdi şu boşluğumuzu kapatalım. Nerede o boşluk? Burada. Boşluğumuzu kapattım. Şöyle boşluk kapandı. Tamam. Şu seramiğimizin kalınlığı, şunu bir 0,2 yapalım. Tamam. Seramik gördüğünüz gibi derzlerimiz oldu. Şimdi şöyle bunu ben böyle 60'a 60 olduğu için tam sığmadı. Burası ne kadar? 150'lik bir şey oldu. 150 olduğu için ne yapalım? Biz gelelim buradan. Bu muydu? X, Y'de şöyle ortalayalım. Şimdi 15 yapsam gibi. Böyle göz kararı ortaladım. Şurada da bir parça kalmış. Bunu da şöyle e, hemen neredeydi? Burada. Şunu sıfırlayalım. Tamam. Böyle şöyle baktığımızda seramiklerimiz bu şekilde. Zemin seramiğimiz hazır. Ondan sonra geldim duvara. Duvarda ne yapacağım? Hemen Extrude ya Edit Poly atıyorum Modify listeden. Geldim yüzeyleri tutuyorum ve Detach yapıyorum. Şu şekilde Detach yapıyorum. Ee, Nerede başka? Bu ve tabii ki burada bir kapımız var bizim. Bu kapıyı da hemen adı nedir? Şuradan keselim. Spline'a. Bunu da nereden? Ee, 2 yapalım bunu. 2 yaptık yeterlidir kapı için. Şurayı da tuttum, bir içledim. Okey. Sonra burayı da tuttum. Burayı da yine detach yapıyorum. Burayı yaptıktan sonra geldim bu yüzeyime tuttum. Flör generatörü tekrardan aldım. Burada da kaça kaç seramik kullanmışım. Ee, Bu da ortalama 60'a 120'lik bir seramiktir. Şunu 120 yapalım. Tam tersi olsun. 120'ye 60. Yatayda dizelim. Bunu dizdim. Tamam.
Bunu çektim, hemen şuna da kopyaladım. Aynı şekilde çektim. Buraya da kopyaladım. Buraya kopyaladığımda tam tersi oldu. Hemen değiştirdim. Ve sonra da ne yapacağım? Bunu şuradan sıfırlayacağım. Hatta bunları şöyle tam ortalayacağım yine. Yanlışlıkla Ctrl C'ye bastım. Kamera geldi. Okey. Bunu böyle ortaladık. Göz kararı. Sonra şu alttaki derslerimizi yapmamız için şunları sıfırlamamız lazım. Derslerimiz tuttu. Sonra burayı tuttum. Şu duvara atadım. Burada da 15 dersem 30 dersem tam yerine gelecek gibi düşünüyorum. Evet. Tam 30 ve tuttu. Şimdi şu arkadaşları tuttum. Şu şekilde geldi seramikleri. Aynı şekilde zemin ve bu duvara seramik atamadım şu an buraya, çünkü farklı bir tasarım yapmayı düşünüyorum. Bunu yaptık. Şimdi o zaman şöyle eee, ufaktan bir modellerimizi alalım. Hatta şöyle duştan başlayalım. Duşumuzu çekip alıyorum. Merge dedim. Geldi. Şimdi bu duşta ne yapacağız? Önce şu duşumu aldım. Şöyle bir rotate yaptım. Ee, getirip yerleştireceğim buraya. Tabii ki burada oynamalar da yapacağım bunda. Öncelikle şu zemini istemiyorum ben. Zemini bir tutup silelim. Şöyle bir öncelikle sildim. Sonra benim burada bir giderim var. Bu giderimi aldım. Şöyle yerleştirdim. Tabii ki biraz yukarıya taşıyacağım. Tam böyle seramikten görünsün. Şu şekilde bir süzgecim var. Sonra geldim. Şunu çektim. Böyle üst görünüme geçtim hemen. Bunu da böyle duşuma tam ortalıyorum. Şu zemini bir sileyim. Kaldırdım. Tam duşumu ortaladım. Okey. Sonra şu musluklarım var. Musluklarımı çektim. Rotate yaptım. Aynı şekilde şöyle seramiğe yapıştırdım. Şurada biraz daha. Okey. Şimdi baktığımızda bunlar oldu. Hatta birazcık aşağı indireceğim bunları. Sonra geldik şu kısma. Şöyle çektim. İç kısmını da tuttum. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Şimdi bunu da getirdim. Şuradaki alana yerleştiriyorum. Şöyle koydum. Biraz da X yönünden getirdim. Böyle yerleştirdim. Çok güzel. Ne yapacağım bunu? Şurada tabii ki parça var. Bu parça benim bir işime yaramıyor. Bunu sildim. Ama ne yapıyorum? Buraya tutup şuraya kadar çekiyorum, uzatıyorum. Bunu da en son yaptığımızda bir yukarıya doğru kaldıracağız. Şu an çok şey aşağıda. Sonra geldim şu kısmı. Tutmadığım bir kısım var mı? Yok. Okey. Bu kısmı şöyle yan tarafa doğru kopyaladım. Sonra hemen buradan Y yönünden mirror yaptım ve getirdim. Geçtim tekrardan üst bölüme. Üst görünümüne getirdim. Bunu da buraya sıfırladım. Sonra şunu da şöyle biraz daha içeriye sokalım. Çok önemli değil. Zaten duvarın içine girdiği için sahnemize herhangi bir bozma yapmayacak. Okey. Şöyle gördüm. Şunları bir kaldırdım. Şunları aldım. Şimdi şurada iç içe girdi. Bunu düzelteceğim. Ben şimdi ne yapıyorum? Bu aşağıda kaldığı için bunu biraz yukarıya kaldıracağım. Sıfırlayacağım. Okey. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki 1'e bastım. Nerede? Burada. İç içe girmiş. Şurayı şöyle ayırdım birazcık. Okey. Şöyle baktığımızda şu an kapımız hazır. Hatta bunu
şöyle bir şey tutup şurayı grup yapacağım. Şunlarla beraber grup yapacağım. Sonra getireceğim bu pivot noktasını tam şu açılır kısmına koyacağım. Bunu sonra ne yapacağım? Bir daha getirdim. Bunu ne yapacağım? Böyle açtığımda pat açılmış olacak. Tabii ki şöyle açılmış olacak. Tamam, bunu bu şekilde açık bırakabiliriz. Hatta burada da biraz küçük kaldığı için klozetime çarpabilir. Klozetimi de duruma göre kaydırırız. Şimdi buna baktığımızda adı nedir? Tamam. Duşumuzu koyduk. Duşla bir işimiz kalmadı. Şu fazlalığı sildim. Sahnemizde gereksiz yer olmasın. Gereksiz model olmasın. Kasmasın. Şu e, adı nedir? Havlu panımızda getirelim. Şuradaki duvarımıza koyalım. Evet. Bu da böyle birazcık içine girmiş olabilir. Şöyle birazcık da yukarıya kaldırdım. Okey. Havlu panımızı da koyduk. Devam edelim. Şu klozetimizi alalım hemen. Geldim hemen klozetime. Ee, burada da merge dedim yine. Geldi. Benim şu arka şeyle bir işim. Bunu sildim. Şu da fazlalık benim için. Bunu da öyle çekip şöyle koyabilirim. Tam üst görünümünden sıfırladık. Okey. Sonra şu tuvalet kağıtlarımızı aldık. Şu tarafa çektik. Şimdi şurada bir değme problemi yaşıyoruz. Bunu kapımız ne kadar? Önce bir kapı ölçüsüne bakalım. Olmadı biraz kapımızı küçültelim. Şu kapımızı bir kapatalım tekrardan. Kapı çok büyük de olabilir. Hemen bunu düzeltelim. Aslında 77. Çok da büyük değil. Ama ben buna ne yapacağım? Open dedim. Şuralardan bir 3-5 santim içeriye sokacağım. Yetecek bize. Tamam. Sonra tekrardan close dedim. Sonra geldim buradakini, şuradakini şöyle. Evet. Şimdi tekrardan rotate yaptığımda okey. Şu an gayet sıfır. Tam bir Türk müteahhiti mantığıyla tam sıfıra sıfır kurtardık. Okey. Burayı böyle açtık. Kapımız açık dursun. Çünkü kameramızı buradan koyup şu şekilde bir render almayı planlıyorum. Hani tüm şeyimiz görünsün diye banyomuz. Tamam. Sonra şu dışarıdan bağlantımızı koparalım. Bir şu kapılarımızı alalım bir. Burada bizim kapılarımız olması lazımdı. Ama almamış mıyım? Tamam. Sorun değil. Hemen geldim. Açılsın şurada. Modeller. 3D Sky. Şurada kapı. Ben burada Nihan kapıyı beğenmiştim. Bir tane almıştım burada ama şu an hatırlayamadım ya. TP8'di galiba. Burada TP8 yok değil mi? Yok. Tamam. Şöyle gelelim. TP8'i alalım. Yok, TP8 değildi. Biraz daha güzel bir kapıydı. Şöyle hemen göz ucuyla bakıyorum. TP14. Böyle çok gösterişli de değil. Klasik düz şey bir kapı. Hemen şöyle merge yaptım kapımı. Okey. Bunu ne yapacağım? Bunu direkt mirror yapacağım. Hiç şeyle uğraşmayalım. Okey. Kapımızı getirdik. Kapımızı bir yerleştirelim. Kapımız da çok büyükmüş maşallah. Şu şekilde kapımızı yerleştirelim. Sonra şunları bir iptal edelim. Bakalım kapı kaç parçaymış. Önce onu bir bakalım. Şuraları bir saklayalım.
çizgilerimizi falan. İki tane parça güzel. Bu iki parçayı tuttum. Hemen geldim buradan bir efekte attım dörtlü. Şu üstünü tuttum. Hop çektim şöyle. Tamam. Üstteki seramiğimi de böyle kaybederim ben. Biraz daha çekeyim. Tam böyle sıfır olsun. Pervazı. Evet. Tam böyle sıfır oldu. Sonra şu ortadan şöyle tuttum. Şu nasıl? Bu böyle iyi. Geldim şu tarafı tuttum. Burası nasıl? Burası da böyle güzel. Da biraz daha da şöyle yapabilirim. Tamam. Yani bu arada pervazda pervazlar kalsın ama ya. Pervazlar güzel gösterir. Okey. Kapımızı da böyle koymuş olduk. Hatta şöyle tutalım. Tam tersi. Heh. Bunu Collapse diyelim. Şey gitsin. FFT gitsin üstüne. Tamam. Bunu da yapmış olduk. Kapımız çünkü böyle açılacak. Kapattım bunu. Sonra neye bakıyorum şimdi burada? Şu lavaboyu bir alalım. Şimdi lavaboyu aslında ben tasarlayacağım. Şunu kapatalım. Ama birkaç tane burada hazır model kullanacağım. Gerisini ben arka kısmı, ayna kısmını falan tamamen ben kendim yapacağım, tasarlayacağım. Tamam. Şu lavaboyu, çünkü biz buraya normalde boydan boy bir lavabo düşünüyorum. Ungroup yaptım. Yine ungroup yaptım. Şu lavaboyu tutup alana kadar okey. Şöyle. Tamam. Bunu ben bir grup yapayım. Bu çünkü bozulması. Sonra bunu aldım. Şöyle üst görünümden birazcık ileriye şöyle koyabilirim. Bunu böyle yerleştirdim. Bunu böyle yerleştirdikten sonra şimdi ben bunu gömeceğim içeri. Ya da bunun çevresini uzatacağım. Böyle geldim buna hemen. Open dedim yine. Şu kısmı tuttum. Çektim. Aynı şekilde eee, şu kısmı tuttum. Çektim bu şekilde. Burada lavabo geliyor. Lavabo gelsin istemiyorum ben. Yani daha doğrusu içi gelsin istemiyorum. Ha, şuradan tutarsam daha sağlıklı olur. Böyle baktığımda bir sırıtma var mı? Yok. 10 numara. Şimdi bunu gelip şöyle duvarımıza sokalım. Tamam. Aynı şekilde burayı da gömelim. Okey. Sonra da istersek şu kısmı iyi duruyor aslında. Ortada biraz daha şöyle lavaboya yakınlaştırabilirim. Sonra da şu arkadaşlar böyle tam ortaladım mı? Okey. Bunu yaptıktan sonra burayı ne yapalım? Ee, Close diyebiliriz. Sonra gelelim aslında bizim burada nasıl bir şey tasarlayacağımız. Şimdi ben burada iki çift ayna düşünüyorum böyle. Biri böyle gelecek, biri böyle gelecek. Bir tasarım yapmak istiyorum. Ve ledler olacak yanında. Ve sonra gerekirse çıtalar da ekleyebiliriz. Yani hoş bir şey istiyorum aslında. Ee, Onunla nasıl yaparız? Şimdi bir tane şuraya bir box çizeceğim ben. Buranın normal ölçüsü gibi. 1 santimde kalınlık verdim. Tamam. Beni orası karıştırmasın. Ben şimdi benim ayna tasarım yapılacağım alan burası benim. Burayı bir özel ayrı düşünüyorum. Şimdi buraya ben ne yapabilirim? Bir tane şöyle bir ayna çizebilirim. 1 santim genişliğinde. Bu aynayı şöyle yukarıdan getireceğim. Şöyle hatta ölçüsü 80'e 30 olsun. Sonra buna bir edit poli atacağım. Şurası tutup da böyle sıfırlayacağım. Burayı da şöyle sıfırladıktan sonra bir şöyle sıfırlayayım. 30 santim yukarıda kalsın. Tamam. Sonra geldim. Şu H'lerinden tuttum ve buna chamfer verdim.
chamfer'la şöyle, evet. Arttırdım bunu da. Sonra buna ben bir de ne yapacağım? Buna bir çerçeve yapayım mı diye düşündüm. Ya da evet. Çok ufak bir 0,2 falan bir çerçeve istiyorum. Sonra bu aynayı da yine çok ufak bir eksi 0,2 içeriye sokuyorum. O hissi almak istiyorum çünkü. Tamam. Bunu şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapabiliriz bunu? Heh. Bunu ben sonra şöyle çevirdim. 90 derece getirdim. Şu şekilde koydum bunu. Aşağıya yapıştırdım. Okey. Sonra bir tane de şuraya çektim ortaya. Şunu biraz daha kaydırayım. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Ya da hatta kaç parça edit pulü atayım şuna bir. Daha orantılı gidelim. Daha hoş bir görüntü çıkartalım. Bu şöyle attığımda şimdi bunu attığımıza göre bunları da o şekilde sıfırlayabilirim. Buna space lock yaptığımda da lock select yaptığımda kilitliyorum bunu. Direkt space'e basarak yapıyorum bunu. Sonra bu arkadaşı da şöyle bunun da yine burasını sıfırlamak istiyorum ama chamfer yapmak istiyorum. Ama şu içeriği böyle yaptığımız için chamfer olmayacak bu. Neyse yeniden bir tane box çizelim hemen. Aynı bunun ölçülerde. Okay. Sil gitsin. Bir daha onunla uğraşmak hiç istemiyorum. Zaten basit bir işlem. Hemen geldim. Edit tool'ü atadım. Bunu da şöyle sıfırladım. Aynı şekilde bunu da sıfırladım. Şimdi bu arkadaşı da tam ortaya almak istiyorum. Bunu da şöyle ya da şöyle iki tane koyalım. Bu diğerlerinden biraz büyük olacak zaten. Tamam. Şimdi bunun vertexlerinden tutup tam böyle istediğimiz yere alalım. Bunu aynen bu aynamızda böyle olacak. Buna herhangi bir çıta yapmayacağım. Sadece yanlarından led geçireceğim hepsini. Hepsinde led olacak. Şimdi şu arkaya bir farklı bir şey yapmak istiyorum. Örnek veriyorum. Burayı yatayını yapsam, burayı dikine bir çıta mı yapsam diye düşünüyorum. Farklı bir şey çıkarabilir miyiz? O yüzden de ne yaptım? Hemen geldim şu kısma. Şuradan tuttum ve bunu aşağıya kadar çektim. Şunu saklayalım. Benim bu adı nedir? Şu şekilde edge'lerimi attığım bir yer olsun. Hatta biraz daha fazla atalım. 80 iyidir gibi. Bunu attım. Şunu olsun. Sonra buna geldim bir edit poly dedim. Ve şunları tek tek tıklayacağım. Ya da şöyle bir şey de yapabiliriz burada. Ee, şöyle yapsam. Şöyle alsam hepsini. Sonradan gelsem buradan log desem. Algılar mı diye bir baktım. Algılamadı. Hepsini aldı. Şöyle bir daha tıkladım hepsini. Ctrl A yaparak. Algılamadı. Algılasaydı güzel olurdu. Şöyle bir daha. Neyse algılamadı. Biz manuel olarak yapalım. Yani şu loop'un mantığını halen de anlamış değilim. Bazen pat diye alıyor. Bazen böyle gariplik yapıyor. Bilemedim. Sonra şöyle zaten çok fazla da değil.
tek tek aldım. Kaçırdığım bir yer yok. Evet. Bunları şimdi ben birazcık şöyle yapalım. Tam tersini tutalım. Sonra geldik üst görünümden. Şu fazlalıkları alta basarak aldım. Alamadım. Aldım. Bunları biraz içeriye sokacağım. Pardon, çok az bir şey dışarıya çıkaracağım. Ya da bakalım hangisi daha güzel oluyor. Eksi 2 attığında ne oldu? 0 eksi 2. Çok da belli olmadı gibi. Ctrl Z yaptım. Extrude 0,5 yapsam böyle dışarıya atsam. Yani daha iyi oldu gibi. Tamam. Ondan sonra ne yaptım? Hemen bunu çektim kenara. Bir rotate verdim. Ve tabii ki şöyle sıfırladım. Şimdi bu aynamız nerede bitiyordu? Bizim burada. Şu kapattım. Şu ikisini tuttum. Benim şuradan sonrası yok. Tamam. Yok. Ben şöyle tutar. Silerim. Sonra da vertexlerinden tutup aşağı doğru çektim. Ve şurayı da çektim. Okey. Burası da bu şekilde olmuş oldu. Şu arka kısmımızı da artık silebiliriz. Burayı da sildiğime göre tamamdır. Bunu şimdi şu duvarımıza bir getirelim artık. Şöyle tuttum. Tamam. Şu kısımdan duvarımıza yerleştirelim bunu. Yani bayağı fena durmadı. Bir de tabii ki materyallerini verdikten sonra görmek lazım. Okey, bunu yaptım. Sonra ne yapalım? Şurada hazır bir kirli sepetimiz var. Kirli sepetimizi bir çekelim şöyle. Bunu böyle bir yerleştirebiliriz. Şunun altına. Fena durmaz. Burada bir halı var. Şu halıyı bir kenara alayım. Belki kullanırız duruma göre. Buradaki başka bir şey bana lazım değil aslında. Ama şöyle bir kenarda dursun. Belki ihtiyacı olabilir. Ama bunu kullanacağım. Sonra geldik tekrardan. Şöyle aksesuarlara gelelim artık. Bir süslemeye de başlayalım bir anda. Süsleme yaptıktan sonra zaten adı nedir? Materyal ayarlarına gireceğiz ondan sonra. Şöyle tam 90'ı aldım. Ha, burada da bir sepetimiz varmış. Tamam. Burada havlularımız var. Şeylerimiz var. Böyle hoş bir görüntü olsun istiyorum. Aslında şunu direkt alıp şu köşeye de koyabilirim. Şunu olduğu gibi. Şöyle alıp şöyle bir grup yapayım önce. Rotate yapıp böyle daha çok sıkış tıkış olur ama bakalım nasıl olur. Bir görelim. Yani evet çok da sıkış oluyor. Çünkü klozetimiz zaten böyle çok sıfırda. Karadeniz müteahhiti mantığıyla yaptığımız için banyomuzu. Ee, bu aşırı olur. Yani buradaki klozete oturan bir insanı rahatsız da edebilir. Bir dursun bakalım ya. Duruma göre bir şekillendiririz bunu. Hemen geçelim ikinci aksesuara. Şöyle nerede bunun Max dosyası? Burada. Geldim yine merge yaptım. Bak, burada biraz daha şeyler var. Bunun ön kısmı nere? Burada. Şöyle çevirelim. Çevirdik, çektik buraya. Şimdi bence şu kısmı direkt ungroup yapacağım. Bu kısmı direkt şöyle alacağım. Aha, şöyle group yapayım tekrardan. Şu kısmı direkt alacağım da şu lavaboya nasıl yerleştiririm bunu? Tasarımda bir şey değiştirebilir miyiz diye düşünüyorum. Ha, ne yapabiliriz bunu? Ee, lavaboyu tamamen burayı sıfırlayıp burayı biraz daha tezgah olarak kullanabiliriz aslında.
daha kullanışlı olabilir. Şöyle biraz daha çekip peki lavabomuzu da çekelim. Hı, tamam. Cluster'dık buna yine. Sonra bu arkadaşlar şöyle bir yukarıya kaldıralım. Bayağı büyükmüş bunlardan. Şimdi burada bayağı bir aksesuar görünüm şeyi var. Şimdi ne yapacağım? Burayı böyle aldım. Ungroup yaptım. Şu kısmı öncelikle şöyle bir parçaladım. Sonra şu kısmı da tekrardan grup yaptım. Burası şu an şu şekilde gideri var mı? Var. Güzel. Belki şu damlacığı alırım oradan. Çok fazla ihtiyacımız olan şeylere yönelelim. Hatta şunu da aldım buradan. Şunu şöyle kaydırdım. Okey. Böyle daha kullanışlı bir şey çıktı. Ve bunu da şöyle bir mirror yapacağım. Y'de. Çiçekler oraya gitsin. Bunlar böyle. Sonra burada şimdi şurada bir kokumuz var. Kokuyu alalım böyle. Kokuyu şöyle koyabiliriz. Rujlu falan çok işimiz yok. Şu şampuan, sabun niyetine koyabiliriz bunu. Başka da bir şeye gerek yok burada. Bunları sil gitsin. Sonra geldik. Burada bir şey daha vardı. Bunlar ne? Yani bunlar da hemen hemen aynı şeyler. Şimdi kameramız yok. Kameraya bakıp açıya göre hareket edelim diyecektim ama o da kamera yok. Kaşım ya. Bunu oraya koyduk. Burayı çok kilitledi. Peki şöyle bir şey yapsak. Bunu şuraya çeksem. Şu şekilde. Şu havlupanı alıp buraya koysam. Ki sanki biraz daha kullanışlı bir şey çıkar gibi. Zaten burası da şu an şeyi kurtarıyor. Kapıyı da kurtarıyor. Hemen deneyelim. Tamam. Kapımızı da kurtarıyor. O zaman buraya bu gidebilir. Okey. Bunu oradan atadık. Bunu oraya atadık. Peki şöyle bir şey diyeceğim. Şuraya bir tane niş yapsam. Yani şurada bir tane nişim olsa yapar mıyız? O da olabilir. Şöyle bir yapalım. Bakıyorum şu an yani hemen hemen okey gibiyiz. Başka ne yapabilirim buna? Neyse bir dursun bakalım. Kirli sepetim var. Ha şuraya bir sepet daha dağıtabilirim. Ya da altına başka ne yapabilirim? Şu oturma şu taburelerden koyabilirim alt kısmına biraz daha süslemek için. Ama kesinlikle bir duşun altına aydınlatma koyacağım. Ama pardon lavabonun altına bir aydınlatma koyacağım. Şu halımızı da şöyle ortalasam böyle nasıl görünür acaba? Ufak bir ekstrüt yaparak tabii ki. Ya fena da durmadı. Tam da resmen buraya içinmiş yani. Şöyle ortalasa. Yani fena durmuyor şu an. Bir şöyle kaydedelim hemen. Banyo diye. Bunu kaydettik. Her zaman dosyalarımızı kaydedelim. Böyle bitirmeye yakın değil de ilk başta kaydedersek çok daha avantajlı olur. Hem de autosave daha güzel çalışır. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar lütfen bir beğeni al, yorum alalım sizden. Sonra bunu ben korona ile çalışıyorum. V-Ray'im de var ama korona daha sağlıklı çalışıyorum şu an. İkisini de aynı anda kurunca V-Ray bazen problem çıkarıyor. O yüzden ben şu an korona ile yapacağım bunu. Ve ne yapacağım? Hemen geldim burada. Konvektöre bastım. Bir koronaya çevirsin her şeyi. Bunu çevirirken siz de hemen bir beğeni attınız diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş materyallerimizi alalım bir. Şu ışıklarımızı bakalım. LED'lerimizi ekleyeceğiz falan. Sonra tavanı yapacağız. Tavana nasıl bir şey yapalım? Sadece düz spot koyup bir geçelim. Bayağı bir işlemimiz var. Ha, bu arada bu arkadaş da işini halletti galiba.
finish dediğine göre. Ve bu arada bir de sev aldık. Çok güzel. Ee, Bu arada bakın hemen çevirdi. Materyaller de geldi kendine biraz daha. Güzel. Bunu yaptık. Şimdi materyal atamaya nereden başlayalım? Bakın buradaki materyallerin hepsi geldi. Şimdi şöyle şuradan başlayalım. Önce şu aynalarımızı bir yapalım. Ben de M'ye bastım. Bu arada ben eski materyal sistemini kullanıyorum. Hani genelde bunu kullanıyoruz aktif şu an. Hemen gelsin. Ama ben nedense şu an bu tür sahnelerde bu materyale daha alıştığım için bunu kullanıyorum. Hani basılı tutarak da buna ya da yeni haline geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi evet ne yapıyoruz? Korona materyalini açıyoruz. Hazır materyallerimizi açalım. Zaten bir kısmının materyalleri var ama hepsinin yine kontrol edeceğiz, gözden geçireceğiz. Şimdi ne var burada? Glass şöyle. Camımız var. Şu bak bu güzelmiş. Bunu biz aynı olarak da kullanabiliriz. Çek aldım. Şu an hepsini bir alalım. Ondan sonra bizim adı nedir? Duşumuzun camı var ama onda zaten cam materyali var diye tahmin ediyorum. Şu an ona girmeyeceğim. Sonra şurada fabrikler var. Şuradan birkaç tane fabrik alacağım. Değişik değişik. Havlularımıza falan atamak için gerekirse diye. Sonra şuradan gelelim ahşaba. Buradaki ahşaplardan da ne yapabilirim? Bunlar biraz daha şey ahşaplar aslında. Ee, Ben daha böyle düz ahşap. Bu mesela biraz daha parke gibiymiş. Pardon arkadaşlar. Ee, Şöyle. Bunlar da çok sarı. Bu parke. Çok sarı, çok şey. Böyle biraz daha yani ortasını bulsam çok güzel olurmuş. Bu da parke. Bu da parke. Yani buradan şöyle bir şey yapabiliriz. Buradan bir ahşaba alalım. Onun üstüne biz şey yapabiliriz. Sonra bir tane böyle plastik alalım buradan. Şöyle bir parlak plastiği alalım. Lazım olur. Zaten favorileri eklemişim. Kullandığım bir ürün. Sonra bizim burada neyimiz var mesela? Ha, seramiğimiz var. Seramik için bir materyal alalım. Nerede seramik? Burada. Buradan da ben böyle biraz parlağa gideceğim. Parlak bir seramik çektim. Bir tane de düz bir renk alalım. Herhangi bir pütürlüğü olmayan düz şeyle kullanabileceğimiz bir renk. Bunun rengini istediğimiz gibi değiştiririz. Tamam. Şimdilik bu işimize yarar. Önce şöyle aynalardan başlayalım. Sonra şuraya da gelelim bir. Korona materyal tıklayalım. Burada bir light materyal seçelim. Bunun da rengini şöyle biraz sarıya tarzı çekelim. Şunu da şöyle biraz arttıralım. 1,5, 1,70 falan. Şu kısımda tuttum. Bu kısımda şimdi benim ahşap kısım. Ama buraya nasıl gidecek hiçbir fikrim yok bu arada. Bir bakalım. Belki ahşaptan sonra düz renge plastiğe de geçebiliriz. Böyle lake renklerine de geçebiliriz. Bunu değil de buradan UV map'i kullanacağım. Sonra scan'e geçip bir kere tıkladıktan sonra bu şekilde yani fena da durmadı. Ama bunu rotate yapmam lazım. Hayır. Şunu ayrı atacağım. Hı, evet. Şimdi daha iyi oldu. Biri yatayda biri dikeyde. Sonra şu aynalarımızı bir tıklayalım. Hatta ben bu aynaları önce bir eteçleyeyim birbirine. Bunu eteçledikten sonra şu ayna kısımlarını tutacağım. Tamam mı? Bunları da detach yapacağım. Bunlara gelelim. Sonra biraz önce şu ayna niyetinde aldığımız ama iyi mirror iyi tutturmuşuz. Şunu aynalarımızı sakladım.
Sonra bu arkadaşlara da şu şeyi attım. Benim aynalarıma ne oldu? Aynalarım nerede? Heh, burada. Burada niye? Çünkü şeffaflık var. Şu opacity. Evet, pardon. Okey. Şu rengimizde gör. Ha. Şöyle görelim bunu. Buna yine ince ayar yaparız. Okey. Şimdi ne yaptık? Şunlara da ledimizi verebiliriz. Bunu verdik. Şu aynamızı görünelim ya. Ben görmeyince böyle bir garip oldum şu an. Şu siyaha yaklaştıralım. Öyle bir görmeyince bir şey oldum. Bunu göreyim ben. Şu opacity. Böyle biraz daha görülsün ya. Aynen öyle. Şöyle göreyim ben aynalarımı. Garip geliyor sonra bana. Sonra burada bir materyal kullanmış. Bir hemen bunu zaten herhangi bir şeyine dokunmayacağım. Bir tek şu materyali gelip hemen bir seçelim. Bu nasıl bir renk bakalım buna. Burada nasıl bir şey yapmış? Burada galiba bir doku atamış buna. Bu dokuyu ben aslında istemiyorum. Neden istemiyorum? Şöyle geldim hemen. Bir de şunun dokusuna bakayım. Bak bunu da istemiyorum bu arada. Bunu nasıl yapacağım? Ben yine kendi materyalimi kendim yapacağım. Hemen açıyorum burada. Nerede benim metallerim? Böyle metal ama çok da parlamasın. Yani büyük ihtimal musluktaki renk şöyle bir şey. Ama ben bunu istemiyorum. Ben siyah yapacağım onu. Benim siyah metalim de burada. Şunu şöyle çekeyim. Ben şimdi bu arkadaşa da bunu atacağım. Sonra şuna open dedim. Şu arkadaşa da bunu atacağım. Hatta şu musluğun içindeki şu arkadaşla da bunu atacağım. Tamam. Bunları atamış olduk. Hatta gelelim. Buna da onu atacağım. Şu şeyi tutabilirsem. Buna da onu atacağım. Geldik buralara. Şu aynalarımı bir camlarımı bir kaldırayım. Musluktu şeydi. Bunlara da aynalarını atacağım. Bunlara da atadık. Sonra geldim. Şurada bir grubumuz vardı. Şunu atlamışız. Buna da atayalım. Bunu da şöyle tutup open diyelim. Hepsini tutalım. Şunları ayıralım. Bunları da atalım. Sonra da close diyelim. Devam. Okey. Buraları halletmiş olduk. Yani şu seramiği de artık atayım mı? Şurada neredeydi benim seramiğim? Seramik neredeydi? Glass. Opak black. Ha aynen. Porselen bu. Tamam. Buna gelelim. Şurada bir bitmap diyelim. Koroner. Bitmap diyelim. Sonra gelelim hemen banyomuza. Ee,
Burada 60-60'ı böyle çektim bunu. Hemen sonuna böyle bir ekledim. Yine bitmap'e geldim. Aynı şekilde de burada da normal benim seramiği seçtim. Sonra gelelim şu duvarlarımıza artık bir rengini değiştirelim. Bir İçimiz açılsın. Ha, içimiz karardı siyahta çalışa çalışa. Sonra şuradan bir tane şuradan default yapalım. OK diyelim. Bu default'u da şöyle dışarıya bir atalım. Şu siyahtan da bir kurtulalım Allah aşkına. İçimizi kararttılar. Yani ben tamamen şeye odaklanmıştım. Hiç görmüyordum bile o siyahlığı. Şu seramiği zemininde atayalım bir. Yani flor jeneratörle bayağı iyi oturdukları için büyük ihtimal çok iyi uğraşmayacağım bunlarla. Sonra şu zemindeki arkadaşın rengi gelmemiş. Neden gelmemiş? Göreyim bunu da göremedim. Neyse çok önemli değil. Şuradan şöyle bir şey atarsam buna gayet hoş duracağını düşünüyorum. Şöyle geldim. Box'tan küçülteyim bunu. Güzel bir şey çıkar buradan diye tahmin ediyorum. Sonra ışıklar, aynalar, dekor falan. Ha şu aşağımıza ışık ekleyeceğiz daha. Işık eklemeye geldik mi? Orada ekleriz zaten. Şöyle bir önce kamera açımızda şöyle bir standart target kamera koyalım şöyle. Bunu böyle bir bayağı bir geniş açıdan alalım. Üst görünüme geçeyim. Bu kamerayı çekebildiğim kadar geriye çektim. Şöyle bir açı işimizi görür. Burada kapımızın şeyleri de var. Bunlar da hoş görünecek diye tahmin ediyorum. Ama biraz alçak kaldık sanki. Şöyle bir bakalım. 1.50'ye çekelim bunu. Yani daha iyi duruyor. Hatta target'ımızı da yukarıya çekelim. Şöyle kalsın. Okey. Bunu da böyle yapmış olduk. Hatta kamera açımızı daha ne kadar değişik düşürebiliriz? 15. Şöyle yapsak. Oo, çok oldu bu. 10 desek. Onda da çok geniş duruyor gibi. 15'te kalsın ya. Çok 15'ten sonrası böyle biraz bozuyor gibi. Bir de kamera açımıza geçelim. Tam böyle sıfırda bırakalım bunu. Bir tık gerisi çünkü şey olur artık. Ee, adı nedir? Neden bunu perspektife geçiyor bu front? Şimdi baktığımızda şöyle açımıza gayet iyi. Şu alanımız biraz boş kalıyor. Bu alanımızda da aslında şöyle bir şey yapabilirim. Ee, şu an kameradan bir çıkalım. Burası boş kalıyor. Buraya seramikle devam edelim. Şu kısma şöyle hemen bir detach yapacağım. Ee, nerede bizim şu ve şu şöyle alsam yeterli. Bunu hemen buraya da atadım. Hı hı. Şöyle ortalayacağız. 30'da değil mi bu? Evet. 30'a aldım. Hiç şey yapmadan direkt seramiğimi de attım buna. Şimdi geldim açıya. Okey, 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 okey. Tamam. Burası okey. Şimdi şunları ufaktan silebilirim. Böyle baktığımda. Bakın buradaki şeyler var. Bizim havlularımız var. Bu havluların renklerine de bakacağım. Render sonrası bunlara da bir değişiklik yapabilirim. Ama şu gereksizleri artık silebilirim. Bunlar sil gitsin. Sonra ne ekleyebiliriz buna şimdi? Baktığımda
Bakıyorum başka ne yapabilirim diye. Okey. Şimdi bir de tavanımızı kapatalım bir. Tavanı kapattıktan sonra şimdi buralara böyle kare kare box'lar yapıp bu box'ların üstü içine ledler koyacağım ve ledlerle ilerleyeceğim. Şimdi çok basit bir şekilde şuraya 10'a 10, 10'a 10 çizdim. Bunu çizdikten sonra tabii ki şöyle aşağıya şu vertex sayılarını sıfırlayalım. Front görünümümüzden şunu da sıfırlayalım. Kafa karıştırmasınlar. Bunlara geldik. Edit poly dedim. %0.5 dedim. Sonra içeriye de 0.5 dedim. Ama eksi. Sonra geldim buradan ışıklardan korona light dedim. Buradan rectangle dedim ve buraya çizdim. Geldim şu yan görünümü. Önce bunu bir şöyle küçültüyorum. Sonra 9 hat şöyle birazcık daha aşağı indirdim. Üst görünüme geçiyorum. Tam ortaladım bunu. Okey. Bunu da böyle halletmiş olduk. Sonra şu bizim bir tane plastik siyahımız vardı. Bunun reflektörünü biraz kısacağım. Bunu atacağım. Sonra bu benim spotum oldu. Sonra bunu geldim. Ne yapacağım? Şimdi bunu yer yer şöyle koyacağım. Tabii ki bu ışıkların ayarlarını rahat yanması için copy değil de insta yapıyorum. Bir böyle koydum. Bir tane daha atacağım şöyle. Okey. Sonra bunlara direkt aldım. Grup spot dedim. Bitirdim. Ondan sonra geldik buraya. Şu an nasıl görünüyor? Ha, kapımızı bu arada hiç bakmadık. Kapımıza gelelim. Kapımız zaten beyaz ahşabı var. Hiç dokunmayacağım ona. Şöyle. Ona hiç dokunmuyorum. Metali attım. Okey. Kapımız zaten okey. Sonra da grup dedim. Bir dedim. Kapattım. Neredeyiz şimdi? Işıklarımızı koyduk. LED'lerimizi ayarladık. Materyaller tamam. Belki şurada biraz UVW map şuna ihtiyacı olabilir. Şöyle bir bakalım nasıl oluyor. Biraz da küçültelim. İyi. Bu gayet iyi durdu. Güneşle bir alakam yok. Şöyle Ctrl S yapıyorum. Şöyle farklı kaydet diyorum. Geldim banyomun içine tekrardan bunu kaydettim. Ve render'a bastım. Şimdi bir render'ımız alınsın bakalım ne çıkacak karşımıza görelim. Onun üstünden sonra yine ilerlemeye devam edeceğiz. Tabii ki her yer cam, ayna olduğu için ister istemez biraz da bilgisayar performansınıza bayağı bir şey yapacak. Tabii ki üstteki maviyi unuttuk. Şunu bir açayım bir. Ortalık bir şenlensin. Şimdi şuraya bir led koyacağım. Bunu unutmuştum bakın. Diğer türlü baktığımda güzel aynalar, şuradaki camlar güzel geçiriyor. Buradaki materyal gelmemiş. Buna da bir şu ahşaba atacağım yine. Biraz daha çünkü şey lazım, sıcaklık lazım. Çok soğuk bir banyo oldu. Değil mi? Aynen öyle yapalım. Şuraya ışık, buna ahşap. Şuradaki kumaşların da renklerini değiştirelim. İptal ettim hemen. Şundan çıktım. Şunu aldım.
Şuna bizim beyaz neredeydi? Buydu galiba. Okey. Bunu sakladım şimdi. Geldim lavabonun altına bir tane led atacağım. Geldim ışığa korona. Korona light. Tuttum. Bu değil. Şunu hemen rectangle yapalım. Şöyle bir tane atayalım. Sonra da bunu böyle kısalım. Ve duvar ne taraftaydı? Böyle. Duvarın altına böyle indirelim ve buna da lavabo yazalım. İsmini bilelim. Şöyle yaklaştım. Şuradaki aynalarıma da led aynı yazalım. O tamam. Sonra geldik. Şuradaki asıl ahşaplarımıza böyle açalım bunu tekrardan. Ungroup yaptım. Tamam. Bunu atadım. Sonra buna geldim bir map atacağım. Böyle box'a tuttum. Şöyle 90 derece çevirelim. Şöyle de 90 yapalım. Okey. Bu böyle iyi. Sonra şundan çıktım. Şu arkadaşlara mesela renkli renkli kumaşlar yapabiliriz. Burası doğru. Hatta şöyle bir görebiliyor muyum onu? Göremem büyük ihtimal ama. Ha, burada bir ışık varmış. Mum varmış burada. Şöyle bir daha kontrol S yaptım. Şunu da close yapayım. Burası benim için. Tamam, tamam, tamam. Şöyle bir daha bir render'a basalım. Bir daha bir görelim şimdi. Sahnemizde neler var neler yok. O arada siz de bir hemen beğeni atın. Sorularınız varsa yorumlarda sorun arkadaşlar. Ve tabii ki bunlar da adı nedir? Bu dosyada direkt web sitemde olacak. Linki de açıklamada var zaten. Güzel, sıcaklığı güzel aldık. Tamam. Burası okey görünüyor. Bir uyum içindeler şu an her şey. Bu ışığımın rengini değiştiririm. O önemli değil. LED'lerim güzel. Aynalar çok iyi. Bu tarafım mesela benim şu an şu aynadan yansımada birazcık bir tık sanki böyle boş geldi bana şu kısım. Onu bir belki bir şeyler yapabiliriz. Diğer türlü gözüme batan bir şey yok. Bir şundan bir de şundan bir renk değiştireceğim. Bu arada halımı hiç göremiyorum, paspasımı. Bu paspasım için de hani bir hareketlilik katmam lazım oraya da. Paspasını görememem biraz kötü olmuş. Biraz aşağı insem. Böyle paspasımı böyle biraz kaydıracağım. Görmek istiyorum onu. Ya da şöyle açımı ben biraz daha değiştirebilir miyim? Şu şekilde. Şöyle targetim nerede benim? Biraz daha tam ortalayalım. Böyle aynen. Bu daha iyi olacak gibi açımdan. Paspasımı gördüm. Paspasımı ben biraz daha kaydıracağım. Şöyle görünsün istiyorum çünkü. Ee, Sonra şuradaki UV hataları var fark ettiyseniz. Burada bir bozulma var. Ben bunu o zaman iptal ediyorum.
Geldim hemen UVWMP yani Under UV'ye. Burada UV'lerimi direkt kendim açacağım. Şöyle direkt hatta otomatik açacağım ve rotate yapmasını istiyorum. F2 yaptım ki büyüklüğümü görebileyim dokuyu. Tamam. Şimdi şunu bir de çevirelim. Biraz daha büyüteceğim. Okey. Böyle daha iyi oldu şimdi. Sonra geldim. Şöyle kaldırıyorum. Şimdi bir şuradan alacaktım, bir şuradan alacağım. Bu arkadaşların birer tanesinin rengini değiştireceğim. Bir şu, bir de şu. Bir de sonra da UVW map yaptım. Bunu şöyle birazcık küçülttüm. Biraz daha yeter. Burası okey, orası okey. Bir daha görelim. Bir daha baktığımızda nasıl olacak anlayacağız. Ve sonra da biraz ışık ayarlarına gireriz. Okey, okey. Yani şu anki görüntü fena değil. Beni ikna etti. Ee, şunu bir göreyim. Gayet iyi duruyor. Burası gayet iyi duruyor. Ee, başka baktığımda tamam. Kumaşların, şeylerin okey. Gayet şu an canlı duruyor her şeyim. Bir de şu kapıda bir şurada bir boşluk kalmış mesela. Kapı ileride kalmış. Bunu ayarlayacağım. Işıklarım yeterli. Hatta biraz daha da kısıp ya da arttırabilirim. Tamamen bize kalmış bir şey ya da şunu direkt pasif yapıp ortam ışıklarından yürüyebiliriz. İyi iyi, fena değil. Şöyle biraz daha detaylara bakıyorum. Ya bir bu kısım boş kaldı. Bu kısmın boş kalması beni bir tık üzdü şu an. Ee, yani buraya nasıl bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Yani çünkü baktığımda hani şu kumaşa da bakayım. Gayet iyi duruyor her şey. Yani temiz duruyor. Ama adı nedir? Burada bir boşluk var işte. Burada bir boşluğu nasıl doldurabilirim onu düşünüyorum şu an. Şöyle bu alsın biraz daha. Bu biraz daha aldığında ben de şurada modellere girip biraz daha dekorlardan bir şey seçebilir miyiz? Alt kısmı için. Düşünüyorum burada lavabonun altına ne koyabilirim başka? Ha, bir çöp olabilir. Onu koyabilirim bir. Çöpten ayrı başka şöyle bakıp da böyle belki aklımıza gelebilecek bir şey arıyorum. Yani başka bir şey de yok aslında ya. Şöyle çöp kovaları var. Ama ben daha doğal bir şey istiyorum oraya. Ee, ya da şöyle sepetler koyup birkaç tane oraya geçiştirebilirim. Çünkü baktığımda gerçekten çok boş kaldı. Hani sinmedi orayı içe. Yani bir Türk ailesi orayı doldurması gerekiyor yani. O dolmadan olmaz orası. Bu bir dursun. Şöyle
Başka bir şey yok değil mi? Sahnemdekileri sildim hep. Şunu almıştım zaten ben buradan. Ha, şunun şeyi vardı bizde, doğru. Bunu alabilirim aslında. Şöyle. Şunu tekrardan atalım. Aç diyelim. Aynı materyaller olduğu için onun uyarısını veriyor. Şöyle rastgele yazıyorum ki karışmasın. Hem de şu an olan materyallerimiz de bozulmasın diye tek tek bastım bunlara. Şu arkadaşı bir alıp koysam oraya nasıl olur? Çünkü biraz büyük. Yok ya, bu da olmadı. Şöyle bir kenarda kalsın. Bu arkadaşı kopyalasam böyle. Biraz da şöyle çevirsem bunu. Bu böyle dursa. Bir daha bir render alalım. Görelim şimdi ne çıkıyor karşımıza. Ona göre ışık ayarlarımıza bakalım ki büyük ihtimal ışık ayarlarını yapacağız. Şimdi hem ledlerin hem de spotların bir ayarlarına bakacağız. Tabii ki üstteki tavanımızın da üstünü açık bıraktığımız için şu an böyle siyah görünüyor. Şu ürünlerin materyali gitti. Bu da hata verdiği için biraz önce şurada. Örnek veriyorum, bu tür şeylerle karşılaştığımızda ne yapıyoruz? Materyali gittiyse ürünü. Tamam, gitmiş olabilir. Şöyle sildim bunları. Bu ürünlerin materyalleri gittiyse hemen bir kontrol S yapalım. Hatta gerekirse farklı kaydedelim. Şöyle geldik hemen. Ee, Banyo. Şöyle bir yapalım hemen. Bunu bir farklı kaydettim. Bunu farklı kaydettikten sonra ürünleri aldığımız yere geleceğiz. Bunun için önce Customize diyoruz. Customize'a geldiğimizde şuradan Pack diyoruz. External Files diyoruz. Add diyoruz. Ve ürünlerin olduğu dosyaya geliyoruz. Ürünlerin olduğu dosyaya geldiğimizde burada örnek veriyorum, sırayla her dosyanın içine girip adı nedir? Hangi üründen, yani aldığımız dosyanın içindeki herhangi bir materyali tıklıyoruz. Map dosyasını ki burada da işte ne olacak? Bize bu şeylerin yollarını hepsini vermiş olacak. Böyle yaptıktan sonra OK diyorum. Böyle kaydediyorum. Sonra geliyorum Corona'ma. Bir convert diyorum. Ve gördüğünüz gibi çok hızlı şekilde yaptı bu sefer convert. Hemen finish yaptı. Şimdi kendine gelsin. OK, OK. Bunu yaptıktan sonra hemen gördüğünüz gibi her şey kendine geldi. Sonra bir şimdi artık finish yapmamız için geldim Light Mix'e. Bunları grup olarak aldım. Benim şimdi kaç tane ışığım var? Şöyle bir bakalım. Bir burası var. Bir buram var benim. Bunu da hatta grup yapıyorum. Ayna diye. Bunları çünkü grup olarak algılayacağım hepsini. Sonra kapattım. Şu lavabonun altındaki led'im var. Lavabo yazıyor. Bunu da grup yapacağım yine. Lavabo. Sonra çıktım geriye. Ha, şurada da bir tane mumlarım var. Bunları da mum yapıyorum. Bunu kullanmayacağım büyük ihtimal ama var. Aldığımız modelin içinde. Sonra geldim bir de şu spotlara tıkladım. Bunlar da grup spot olarak var. Okey. Hepsi var. Ctrl S yaptım. Geldim render ayarlarıma. Light Mix dedim. Grup dedim. 6 tane grubumuz oluyor. Hemen geldiğimde buraya gördüğünüz gibi bir normal materyal, spot, mum, lavabo, ayna, evren ve normal şu ışık hangisi? Eternal Light. Tamam. Hepsi okey. Bunu aldıktan sonra geldim buraya. Benim burada şu an kaça kaç alıyorum? Örnek veriyorum. 1920 yapayım bunu. Biraz daha böyle
büyük olsun. Son renderları genelde 2K alırız ama ben şu an normal 1920'ye 1080 işimizi görecek. Çok kasmaya da gerek yok. Ve render'a bastım. Şunu kapatıyorum ve ekranımı büyütüyorum. Ekranımı büyüttüm. Şimdi sahnem bir gelsin yavaş yavaş kendine. Gördüğünüz gibi buradaki tüm ayarlar default'ta. Ve artık burada bizim light mix'imiz var. Yani buradaki ışıkları istediğimiz gibi oynayacağız artık. Bir sahnem kendine gelsin. Sahnem ya bu tamamen artık performansla alakalı bilgisayar performansı. Ben bir yandan kayıt bir yandan render olunca biraz kasıyor tabii ki. Ee, Şimdi bunu açtık. Biraz daha gelsin kendine renderımız. Bu aynaların ışığı, lavabonun ışığı. Bu lavabonun ışığını biraz rengini sarıya çekeceğim. Çok da sarı değil tabii ki. Okey. Bunu aldım. Sonra spotlarım var. Spotlarımı da sarıya çekebilirim öyle çok ince. Ya da bozma. Çok ufacık bir olsun. Diğer türlü burayla bir şu aynamız var. Lavabomuz. Şurada mumumuz var. Mum da yansın çok güzel. Spotlarımız. Burada herhangi bir işlem yok. Tamam. Sonra geldim ben post kısmına. Post kısmında şimdi buradaki benim aslında normalde biraz daha aydınlatma gücü alıyorum. Normalde benim sahnemin ışığı şu güçte. Bunu da gelirim burada spotlarıma. İstersem burayı böyle arttırabilirim. Bu tamamen sizin gerçeklik algısını nasıl istiyorsanız o şekilde. Ee, Orayı kullanalım. Burayı açarsam da gördüğünüz gibi daha aydınlık oldu şu an. Bunu yaptım. Sonra geldim buradan. İstersem şöyle ufak bir çevre yardımı alabilirim. Ben bunu da istemiyorum. Burada da isterseniz şöyle koyuluk, tonluk ayarını yapabilirim. Benim şu ton şu anlık ideal. Sonra burada da geldik. Yeşillik bu bizim bir işimize yaramıyor. Ben bu kontrastı genelde 2,5-3 olarak kullanıyorum. 2 ya da 3 olarak kullanıyorum. Daha böyle dolgun gösteriyor. Hoşuma gidiyor. İstersen buradan da yani dolgunluğu şu şekilde de ayarlayabilirim. Fena değil kalsın. Saturation'ınız yani size kalmış. Soğuk mu istiyorsunuz böyle biraz daha şey mi? Ben böyle soğuk seviyorum biraz daha. Şu görüntü çok hoşuma gidiyor. Buna ek olarak burada belki şunu ekleyebiliriz. Burada da işte bunu da yukarıya alırsak bu patlama beyaz patlamalar bu arada 2,7 2 ile 3 arası bu arada ideal. Yani farkı göründüğü o patlamaları engelliyor. Ama ne oluyor? Biraz daha soluk kalıyor. Bunu yaptıktan sonra da ister istemez biraz daha üstte oynamanız gerekiyor. Benim tavsiyem bunu açacaksanız buradaki görüyorsunuz. Bunu açtıktan sonra buradaki ayarlarıyla oynamanızı tavsiye ederim. Okey, bunu da şu anlık bıraktım. Ondan sonra geldim burada ışıklarımıza dikkat edin şimdi. Biraz daha blurluk katabiliriz bu şekilde. Hani farklı bir ambiyans yakalamak istiyorsak diye. Ben bunu yakaladım, okey. Bunu aktif tutacağım. Şuna geleceğim. E, Burada da bunun bu arada en son açın. Daha render bittikten sonra yapın. Daha şey olur. Şu an benim burası aşırı soluk kaldı. Biraz şöyle. Sonra şu light mix'e geleceğim. Şu lavaboyu biraz arttıracağım. Artı şu aynaları da biraz arttıracağım ki kendini belli etsin. Okey. Daha net çıksın. Ee, Güzel. Şu spotumu bir de bıraksam, gelsem burada şunu aydınlatsam.
Daha güzel bir ortam yaratıyor burası. Şu an ışıklarım çok daha net belli. Diğer türlü başka bir şeyim var mı diye bakıyorum. Diğer türlü budur arkadaşlar. Bundan sonrası artık performansın bilgisayarın render alma süreci. Gördüğünüz gibi yaptığımız ayarlar da burada. Ve şuna da basarsak da biraz daha blurlu olarak gösterebiliriz ışıklarımızın hat yerlerini, yani çıkış yerlerini. Umarım yararlı olmuştur, faydalı olmuştur arkadaşlar. Ve bu dosya olduğu gibi de adı nedir? Web sitemde paylaşacağım. İsterseniz oradan indirebilir. Kendi sahnelerinizde burada deneyebilirsiniz. Modelleri de kullanabilirsiniz. Ee, Beğenmişsinizdir umarım. Ee, Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Bu arada render'ı da sahnenin sonuna ekleyeceğim. O almaya devam etsin.